Gözlerinize çarpan her ışın, saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla seyahat eden görünmez bir parçacıktan oluşur. Bu parçacığa foton adı verilir ve evreni anlamamızın anahtarı onun içinde saklıdır. Işık, binlerce yıl boyunca filozofları ve bilim insanlarını en çok meşgul eden gizemlerden biri olmuştur. Antik Yunan'dan İslam dünyasına kadar pek çok düşünür ışığın doğasını anlamaya çalışmıştır. İslam dünyasının büyük bilgini İbni Heysem, 10. yüzyılda ışığın gözden çıkmadığını, aksine nesnelerden yansıyarak göze ulaştığını keşfetti. Bu devrimci buluş, modern optiğin temelini oluşturur. Yüzyıllar sonra Isaac Newton, güneş ışığını bir prizmadan geçirerek gökkuşağının tüm renklerini ortaya çıkardı. Bu deney, beyaz ışığın aslında pek çok rengin bir bileşimi olduğunu gözler önüne serdi. Ancak ışığın gerçek kimliği hala bilinmiyordu. Dalga mıydı yoksa tanecik miydi? Bu soru fiziğin en tartışmalı sorularından biri haline geldi ve 200 yıl boyunca yanıtsız kaldı. 18. yüzyılda Thomas Young'ın ünlü çift yarık deneyi, ışığın su dalgaları gibi birbirini etkileyerek girişim desenleri oluşturduğunu kanıtladı. Bilim camiası ışığın bir dalga olduğuna karar verdi. Fakat 20. yüzyılın şafağında Albert Einstein bir metal yüzeye ışık çarptığında elektronların fırladığını açıklarken ışığın aynı zamanda tanecik gibi davrandığını ortaya koydu. Bu buluş ona Nobel ödülü kazandırdı. İşte bu noktada bilim insanları şaşırıcı bir gerçekle yüz yüze geldi. Foton hem dalga hem de tanecik özelliklerine aynı anda sahip olan eşsiz bir varlıktır. Allah'ın yarattığı bu parçacık insan aklının sınırlarını zorlamaktadır. Fotonun bu ikili doğası, kuantum mekaniğinin temel paradokslarından birini oluşturur. Gözlem yapmadan önce foton hem dalga hem tanecik gibi davranırken, gözlem anında tek bir özellik sergilemeye başlar. Kur'an-ı Kerim'in Nur suresi 35. ayetinde Allah, kendi nurunu iç içe geçmiş perdelerden süzülen muhteşem bir ışığa benzetir. Bu ayetin derinliği, fotonun gizemli doğasıyla düşündürücü biçimde örtüşmektedir. Peki foton tam olarak nedir? En basit tanımıyla foton, elektromanyetik enerjinin en küçük paketi, yani kuantumudur. Kütlesiz olmasına rağmen enerji ve momentum taşıyabilen tek parçacıktır. Bir fotonun enerjisi, frekansıyla doğru orantılıdır. Yüksek frekanslı fotonlar daha fazla enerji taşır. Bu nedenle mor ötesi ışık görünür ışıktan çok daha yüksek enerjilidir ve cilt üzerinde yanıcı etki yapabilir. Fotonlar boşlukta hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yol alabilir. Sesle kıyaslandığında ses dalgaları bir ortam olmadan yayılamaz. Oysa fotonlar uzayın sonsuz boşluğunu kolaylıkla kat edebilir. Güneşten dünyaya gelen fotonlar 8 dakika 17 saniyelik bir yolculuk yapar. Bu süre içinde milyonlarca kilometre mesafeyi geride bırakan fotonlar, gökyüzündeki her aydınlığın kaynağıdır. İlginç olan şu ki bu fotonlar güneşin çekirdeğinde üretilir. Ancak çekirdekten yüzeye ulaşmaları on binlerce yılı bulabilir. Yüzeyden dünyaya gelen 8 dakika bu uzun yolculuğun son adımıdır. Allah'ın yarattığı bu sistemde güneş çekirdeğinde nükleer füzyon gerçekleşir ve gama ışını fotonları açığa çıkar. Bu fotonlar yoğun plazmada defalarca soğurulup yeniden yayılarak yüzeye doğru yüksek enerjiden düşük enerjiye dönüşür. Fotonlar yalnızca görünür ışık taşımaz. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, morötesi, röntgen ve gama ışınlarının hepsi birer foton akışından oluşur. Bunların tamamı aynı parçacığın farklı enerji düzeylerindeki halleridir. Röntgen cihazları, fotonların yüksek enerjili biçimi olan X ışınlarını kullanarak vücudun içini görüntüler. Bu teknoloji, Allah'ın yaratma kudretinin insanlığa sunduğu şifa araçlarından yalnızca biridir. Mikrodalga fırınlarda foton fiziğini kullanır. Ancak bu fotonlar çok daha düşük enerjilidir. Su moleküllerini titreştirerek ısı üreten mikrodalgalar, modern mutfağın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Fotonun kütlesi sıfırdır. Bu nedenle ışık hızında hareket edebilir. Einstein'ın özel görelilik teorisine göre kütlesi olan hiçbir cisim ışık hızına ulaşamaz. Çünkü o hıza yaklaştıkça kütlesi sonsuz büyüklüğe yaklaşır. Fotonun ışık hızında seyahat etmesi, onun için zamanın durduğu anlamına gelir. Fotonun bakış açısından ışık kaynağından çıkış ile hedefe ulaşış aynı anda gerçekleşir. Foton için zaman akmaz. Bu inanılmaz gerçek.
Allah'ın yarattığı fizik yasalarının nedenli derin ve tutarlı olduğunu gösterir. Zaman bile evrenin temel taşıyıcısı olan fotonun hızından etkilenerek durabilmektedir. Fotonlar bir ortamdan diğerine geçerken hızları değişir. Camdan geçen bir foton hızını %30 kadar düşürür. Bu da ışığın kırılmasına ve gökkuşağı gibi büyüleyici renk ayrışmalarına neden olur. Su damlaları da birer doğal prizma gibi davranarak güneş ışığını kırıp yansıtır. Yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı aslında milyarlarca su damlasının her birinin fotonları ayrıştırmasıyla ortaya çıkar. Fotonlar madde ile karşılaştığında 3 şeyden biri gerçekleşir: yansıma, soğurulma ya da geçiş. Bir aynamın parlak yüzeyinden fotonların mükemmel biçimde yansıması, Allah'ın yarattığı simetri yasasının yansımasıdır. Renkleri görmemizi sağlayan da fotonların soğurulma ve yansıma özelliğidir. Kırmızı bir elma, yeşil ve mavi fotonları soğururken kırmızı fotonları yansıtır. Gözümüz bu yansıyan fotonları algılayarak elmayı kırmızı görür. İnsan gözü yalnızca belirli bir frekans aralığındaki fotonları algılayabilir. Görünür ışık olarak adlandırılan bu dar spektrum, Allah'ın insanlara sunduğu görme nimetinin hassas biçimde ayarlandığını gösterir. Retinadaki koni ve çubuk hücreler fotonları elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne iletir. Bu süreçte tek bir foton bile görme hücrelerini aktive edebilecek kadar hassas bir sistem söz konusudur. Bitkiler de fotonları kullanarak enerji üretir. Fotosentez adı verilen bu süreçte yapraklardaki klorofil molekülleri güneş fotonlarını yakalar ve bu enerjiyle karbondioksiti şekere dönüştürür. Fotosentez, dünya üzerindeki tüm yaşamın temelini oluşturan muhteşem bir kimyasal süreçtir. Allah'ın yarattığı bu döngüde bitkiler güneş enerjisini depolar ve tüm canlılar bu depolanmış enerjiyle hayatta kalır. Fotonların bir başka büyüleyici özelliği de kuantum dolanıklıktır. İki foton birbirine dolanık hale getirildiğinde aralarındaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun birine yapılan işlem anında diğerini etkiler. Einstein bu durumu uzaktan ürkütücü eylem olarak nitelendirdi ve başlangıçta kuantum dolanıklığı inanmak güç buldu. Ancak yapılan deneyler bu fenomenin gerçek olduğunu defalarca kanıtladı. Kuantum dolanıklık, Allah'ın yarattığı evrenin insanın kavrayışını aşan boyutlar içerdiğini gösteren en çarpıcı kanıtlardan biridir. Bilim her ilerlediğinde yeni gizemler ortaya çıkmakta. Sınır hep biraz daha uzağa kaymaktadır. Fotonlar aynı zamanda kuantum şifrelemede kullanılmaktadır. Foton polarizasyonuna dayanan kuantum kriptografi, herhangi bir dinleme girişiminin fizik yasaları gereği iz bırakacağını garanti eden eşsiz bir güvenlik sistemi sunar. Foton bazlı internet iletişimi zaten hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Fiber optik kablolar verileri foton ışıkları halinde iletir. Bu sayede kıtalar arası iletişim saniyeler içinde gerçekleşir. Lazerler de foton fiziğinin bir ürünüdür. Lazer ışığı, tüm fotonların aynı frekans ve fazda seyahat ettiği uyumlu bir ışık demetidir. Bu nedenle tıpkı bir iğne gibi dar ve güçlü kalabilir. Cerrahlar hassas ameliyatlar için lazer ışığını kullanırken, astronomi gözlemevleri atmosferin üst katmanlarını ölçmek için lazer rehberli sistemlere başvurur. Fotonun bu kadar çok alanda kullanılması, Allah'ın yarattığı evrensel bir araç olduğunu ortaya koyar. Güneş panelleri de foton teknolojisinin bir ürünüdür. Fotovoltaik hücreler, güneş fotonlarını soğurarak elektronu serbest bırakır ve doğrudan elektrik enerjisi üretir. Bu teknoloji, temiz enerji devriminin kalbinde yer alır. Allah'ın yaratma kudretinin nedenli mükemmel olduğunu şunu düşününce daha iyi anlıyoruz. Bir güneş paneli, milyarlarca yıldır süregelen bir füzyon reaktöründen çıkan fotonları 100 yıllık bir teknolojik araçla yakalayıp kullanıma sokabiliyor. Fotonların evreni şekillendirmedeki rolü sanıldığından çok daha büyüktür. Evrenin erken döneminde madde ve fotonlar birbirinin üzerinde büyük bir baskı oluştururken, fotonların serbest kalması galaksilerin oluşmasına zemin hazırladı. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması olarak bilinen bu fotonlar günümüzde hala ölçülebilir durumdadır ve büyük patlamanın en güçlü kanıtlarından birini oluşturur. Allah'ın yarattığı bu iz, evrenin şafağına açılan bir penceredir. Fotonlar yıldızların içinde de kritik bir rol oynar. Güneşin dışa doğru ışıma basıncı fotonların maddeye uyguladığı itme kuvvetinden kaynaklanır ve bu denge yıldızın milyarlarca yıl kararlı kalmasını sağlar. Bir gün güneş fotonlarını daha verimli kullanan bitkilere benzer yapay sistemler geliştirilebilir. Yapay fotosentez olarak adlandırılan bu alan,
insanlığın enerji sorununu kökten çözebilecek potansiyele sahiptir. Fotonun kütlesiz olması ona yalnızca ışık hızında var olabilme imkanı verir. Foton hiçbir zaman duramaz. Bu özellik Allah'ın yarattığı evrenin tutarsız görünen ama aslında son derece ahenkli olan yasalarından biridir. Foton yok edilemez ama dönüştürülebilir. Bir foton madde ile etkileşerek enerjisini iletir ve bu süreçte bazen yeni fotonlar, bazen elektron-pozitron çiftleri üretilir. Enerji daima korunur. Çift oluşumu olarak adlandırılan bu süreç, enerji ile maddenin birbirine dönüştüğünü gösterir. Einstein'ın ünlü denkleminin özündeki bu gerçek, madde ve enerjinin aynı şeyin farklı yüzleri olduğunu öğretir. Tüm bu gerçekler bize şunu söylüyor. Foton yalnızca bir fizik nesnesi değil, Allah'ın yarattığı evrenin işleyişinin merkezindeki temel bir unsurdur. Onun varlığı olmadan madde, hayat ve ışık düşünülemez. Fotonun sıfır kütlesi onu kuantum alan teorisinde özel bir yere koyar. O, kuvvet taşıyıcı bir bozon olarak elektromanyetik kuvvetin, yani ışığı ve elektriği yöneten temel kuvvetin habercisidir. Kuantum elektrodinamiği olarak bilinen bu teori, Richard Feynman tarafından geliştirilen ve insanlığın sahip olduğu en hassas fizik teorisidir. Bu teoriye fotonun davranışları milyarda birin hassasiyetiyle hesaplanabilmektedir. Foton aynı zamanda kuantum bilgisayarlarının temel taşıdır. Fotonların süperpozisyon ve dolanıklık özellikleri, klasik bilgisayarlardan trilyon kat daha hızlı hesaplamalar yapabilecek sistemlerin kapılarını aralıyor. Foton bazlı kuantum bilgisayarlar, ilaç keşfinden şifreye çözmeye kadar pek çok alanda insanlığa yeni ufuklar açacaktır. Bu teknoloji, Allah'ın insanoğluna bahşettiği aklın doğayı keşfetmesiyle ortaya çıkan bir nimettir. Güneş ötesi gezegenlerinin keşfinde de fotonlar kritik rol oynar. Gökbilimciler, uzak yıldızların ışığındaki küçük parlaklık değişikliklerini analiz ederek gezegenlerini tespit eder. Bu yöntemin tamamı foton sayımına dayanır. Hubble ve James Webb uzay teleskopları, milyarlarca ışık yılı ötesinden gelen fotonları yakalayarak evreni haritalandırıyor. Her bir foton, Allah'ın yarattığı evrenin geçmişinden bize ulaşan birer mesaj gibidir. James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar inşa edilmiş en hassas foton dedektörüdür. Evrenin oluşumundan sonra ilk ışığı saçan galaksilerin görüntülerini yakalamayı başardı ve bu görüntüler insanlığın anlayışını köklü biçimde değiştirdi. Karanlık madde ve karanlık enerji üzerine yapılan araştırmalarda foton gözlemlerine dayanır. Evrende görülemeyen dev bir yapının varlığı foton dağılım örüntülerinden çıkarılmaktadır. Bu durum yine Allah'ın yaratma kudretinin gizemiyle örtüşür. Bir fotonun dalga boyu, onu diğer fotonlardan ayıran en temel özelliktir. Mor ötesi fotonların dalga boyu, kızıl ötesi fotonlara kıyasla kat be kat daha kısadır. Ve bu fark, taşıdıkları enerji miktarını belirler. Ozon tabakası, Güneşten gelen zararlı mor ötesi fotonların büyük bölümünü süzer ve yeryüzündeki canlıların korunmasını sağlar. Bu hassas denge, Allah'ın yarattığı koruyucu sistemin ne kadar mükemmel olduğunu gösterir. Fotonların canlılar üzerindeki etkisi görmeyle sınırlı değildir. D vitamini sentezi, biyolojik saat düzeni ve melatonin hormonu üretimi gibi hayati süreçlerde foton biyoloji etkileşimine dayanır. Sabah güneş ışığına maruz kalmak, beynin biyolojik saatini sıfırlar ve gün boyunca enerji düzeyini artırır. Allah'ın yarattığı bu sistem, insanı doğanın döngüsüyle uyum içinde tutan ilahi bir düzenektir. Işığın rengi de doğrudan fotonların frekansı ile ilgilidir. Allah'ın yarattığı renk sistemi yalnızca estetik bir süs değil, canlıların iletişim kurmasından besinlerini bulmaya kadar sayısız biyolojik işleve hizmet eder. Kelebekler ve arılar insanın göremediği mor ötesi foton aralığını algılayabilir. Çiçeklerin bazı yaprakları bu aralıkta özel desenler içerir ve arıların nektar kaynağına yönlendiren bir rehber işlevi görür. Bazı derin deniz canlıları ise karanlık sularda biyolüminesans yöntemiyle kendi fotonlarını üretir. Bu olağanüstü yetenek, Allah'ın yaratma kudretinin okyanusun derinliklerine kadar sızdığını gösteren çarpıcı bir örnektir. Ateş böceklerinin ışıltısı da biyolüminesansın bir biçimidir. Luciferaz enziminin oksijen ve ATP ile reaksiyona girerek foton ürettiği bu süreç, doğanın evlilik dansında ışığı bir iletişim aracı olarak kullandığını gösterir. Fotonlar tıp alanında da vazgeçilmez bir yere sahiptir.
Fotodinamik terapi, belirli foton frekanslarını kullanarak kanser hücrelerini hedef alır ve sağlıklı dokuya zarar vermeden tümör dokusunu tahrip eder. Aynı zamanda optik koherans tomografi yani OST teknolojisi fotonları kullanarak gözün içini, damarları ve dokuları mikrometre düzeyinde hassasiyetle görüntüler. Bu teknoloji sayesinde göz hastalıkları erken teşhis edilebilmektedir. Astrofizikçiler, nötron yıldızlarının ve kara deliklerinin çevresindeki aşırı koşulları incelemek için X ışını fotonlarını gözlemler. Bu fotonlar bize en uç koşullar altında Allah'ın yarattığı evrenin sırlarını fısıldar. Kara delikler, ufuktan içeri giren fotonların dışarı çıkmasına izin vermez. Bu nedenle kara delik görünmezdir. Ancak çevresindeki maddenin ısınıp foton yaydığı bölgeler gözlenebilir ve kara deliğin varlığına işaret eder. İlk kara delik fotoğrafı elde edildiğinde milyonlarca foton birleştirilerek tek bir görüntü oluşturuldu. Allah'ın yarattığı karanlığın bile fotonlar aracılığıyla gözlemlenebildiği bu mucize, bilimin sınırlarını ortaya koydu. Foton biriktiriciler ve foton güdümlü enerji depolama sistemleri geleceğin enerji altyapısını oluşturacak. Bu sistemler güneş enerjisini değil, doğrudan foton akışını depolayarak son derece verimli enerji kaynakları haline gelecektir. Foton bilgisayarları, elektronların yerine fotonları kullanarak işlem yapar. Isı üretmeden ve son derece hızlı bir şekilde veri işleyebilir. Bu teknoloji, insanlığın bilgi çağını yeni bir boyuta taşıyacaktır. Tüm bu teknolojik gelişmelerin temelinde fotonun sahip olduğu mucizevi özellikler yatar. Allah, bu parçacığı o kadar mükemmel biçimde tasarlamıştır ki, onun her yeni keşfedilen özelliği insanlığa yeni bir teknolojik kapı aralamaktadır. Foton ile ilgili en derin ve en etkileyici sorulardan biri şudur. Foton neden tam olarak ışık hızında hareket eder? Ne daha hızlı ne daha yavaş. Bu Allah'ın yarattığı fizik yasalarının en büyüleyici sabitidir. Fizik yasaları bu sabitin farklı olduğu bir evreni düşünerek değerlendirildiğinde, atomların bir arada duramayacağı, yıldızların oluşamayacağı ve hayatın mümkün olmayacağı görülür. Bu dakika yer, Allah'ın yaratma kudretinin açık bir delilidir. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresi 12. ayetinde her şeyi apaçık bir kitapta yazdığını bildirir. Fotonun işleyişindeki bu mükemmel düzende o yüce yazının satırlarından birini oluşturmaktadır. Fotonun davranışı deterministik yani belirlenimci değildir. Kuantum olasılık yasalarına tabidir. Bir fotonun nereye düşeceği kesin olarak bilinmez. Yalnızca olasılık dağılımıyla tahmin edilebilir. Bu belirsizlik Allah'ın iradesinin fiziğe yansımasıdır diyenler de olmuştur. Ne var ki bilim bu konuda kesin bir teolojik sonuç çıkarmaktan kaçınır. Asıl mesele bu belirsizliğin bile son derece düzenli bir olasılık çerçevesinde gerçekleşmesidir. Fotonlar aynı zamanda atomik geçişlerin habercisidir. Bir atom enerji kazandığında elektronu daha yüksek enerji düzeyine sıçrar. Bu enerjiyi bırakırken tam olarak bu enerji farkına eşit enerjide bir foton yayar. Her element kendine özgü foton frekanslarını yayar veya soğurur. Bu spektroskopi yöntemi sayesinde milyarlarca ışık yılı ötedeki yıldızların hangi elementlerden oluştuğu tespit edilebilmektedir. Yıldızlardan gelen fotonların spektrumu analiz edildiğinde, Güneş sistemimizden milyarlarca ışık yılı uzaktaki evrende de aynı elementlerin var olduğu görülür. Bu evrensel tutarlılık, Allah'ın yarattığı düzenin bir büyüklük ölçüsüdür. Fotonlar ve ışık, medeniyetin yükselmesine de katkı sağlamıştır. Güneş saatlerinden teleskoplara, fotoğraf makinelerinden internet altyapısına kadar ışıkla ilgili her buluş insanlığı bir adım ileri taşımıştır. Fotonculuk, fotonların kimyasal bir yüzeyde kalıcı iz bırakabilmesi ilkesine dayanır. İlk fotoğrafın çekilmesinden bu yana 200 yıl geçmiş. Foton teknolojisi artık milyarlarca piksel çözünürlükte anlık görüntüler üretebilmektedir. Dijital kameralar, fotonları elektrik sinyaline dönüştüren CCD veya CMOS sensörler kullanır. Bu sensörler saniyede milyarlarca fotonu sayarak görüntüyü oluşturur. Bu süreç, fotoelektrik etkinin modern bir uygulamasıdır. Tüm bu teknolojik mucizeler, insanlığın foton hakkındaki bilgisini yüzyıllar içinde biriktirerek ilerlediğini gösterir. Her yeni keşif, önceki keşfin üzerine inşa edilmiştir. Bu birikimli ilerleme, Allah'ın akla verdiği yeteneğin meyvesidir. Fotonlar, aynı zamanda iklim değişikliğinin anlaşılmasında kritik öneme sahiptir. Sera gazları, kızılötesi fotonları tuzağa düşürerek yeryüzünün ısınmasına yol açar.
Bu mekanizma, foton-atmosfer etkileşiminin doğrudan bir sonucudur. Fotonların atmosferdeki dağılımı gökyüzünün rengini belirler. Gündüz mavi olan gökyüzü, kısa dalga boylu mavi fotonların atmosfer molekülleri tarafından daha fazla saçılmasından kaynaklanır. Buna Rayleigh saçılması denir. Gün batımında gökyüzünün kızıl ve turuncu renklere bürünmesi de fotonların davranışından kaynaklanır. Güneş alçaldığında ışığın atmosferde kat etmesi gereken yol uzar. Bu süreçte mavi fotonlar dağılır, turuncu ve kırmızı fotonlar kalır. Yeryüzünde her güneş batımının farklı görünmesi, atmosferin o an içerdiği toz, su buharı ve partiküllerin fotonlarla etkileşimi sayesindedir. Allah'ın yarattığı her gün sonsuz bir sanat eserinin benzersiz bir sayfasıdır. Foton, maddenin en küçük birimleriyle etkileşerek kimyasal tepkimelere de yol açabilir. Fotosentez bunun biyolojik örneğiyken, kimya endüstrisinde fotokimyasal süreçler özel bileşiklerin üretilmesinde kullanılır. Fotonlar aynı zamanda sanat ve kültürde derin bir anlam taşır. İnsanlığın ışığı, kutsallık, bilgi ve umutla özdeşleştirmesi tesadüf değildir. Bu özdeşleştirme, Allah'ın yarattığı ışığın ruhlar üzerinde bıraktığı derin izin yansımasıdır. Pek çok dini gelenekte ışık Allah'ın varlığının ve rehberliğinin sembolüdür. İslam'da Allah'ın En-Nur yani ışık ismini taşıması, fotonun fiziksel gerçekliğiyle ilahi anlamın buluştuğu derin bir noktaya işaret eder. Fotonların kuantum tünelleme yeteneği de ilgi çekicidir. Klasik fiziğe göre geçilmesi imkansız olan enerji engellerinden fotonlar geçebilir. Bu durum doğanın klasik sınırlara mahkum olmadığını gösterir. Tıbbi görüntülemede fotonların tünelleme ve geçiş özellikleri kullanılarak vücut içi görüntüler hassas biçimde elde edilir. Bu alandaki her yeni gelişme hem tıbbı hem de insan anlayışını genişletmektedir. Foton, aynı zamanda doğanın simetri yasalarının en güzel örneklerinden birini barındırır. Bir foton üretilirken aynı anda eşit ve zıt özellikte bir başka foton üretilir. Bu, evrenin denge yasalarına olan bağlılığının göstergesidir. Foton, milyonlarca yıl önce bu göz ve bu beyin var olmadan önce de vardı. Işık, varlığını bir gözlemciye ihtiyaç duymadan sürdürür. Bu gerçek, Allah'ın yarattığı evrenin insanın ötesinde bağımsız bir gerçekliğe sahip olduğunu hatırlatır. Günümüzde foton araştırmaları hızla ilerlemektedir. Tek foton üretme, depolama ve yönlendirme teknolojileri giderek daha hassas hale gelmektedir. Bu ilerlemeler kuantum ağların kurulmasının önünü açacaktır. Kuantum internet, foton tabanlı şifreleme sayesinde kırılması teorik olarak imkansız olan bir iletişim altyapısı kuracaktır. Bu teknoloji, insanlığın dijital güvenliğini yepyeni bir boyuta taşıyacak. Allah'ın akla verdiği yeteneğin bir meyvesi olacaktır. Foton temelli optik bilgisayarlar sayesinde gelecekte veri merkezleri ısı üretmeden büyük miktarda bilgiyi işleyebilecektir. Bu hem çevre dostu hem de hız açısından çığır açıcı bir dönüşümü temsil etmektedir. Foton bilimi bize şunu öğretmiştir. Ne kadar ilerlersek ilerleyelim, önümüzde hep yeni bir sır kapısı açılır. Evren anlamamız için yaratılmış değildir. Anlamamız için çaba sarf etmemiz Allah'ın bize bahşettiği merakın bir gereğidir. Allah'ın yarattığı foton hem dünyanın en küçük boyutlarında hem de evrenin milyarlarca ışık yılı geniş sahnesinde aynı mükemmel kurallarla davranmaktadır. Bu tutarlılık, yaratıcılığın değil, yaratmanın ve tasarımın kanıtıdır. Foton, madde ve enerji arasındaki köprüdür. Görünür ve görünmez arasındaki sınırdır. Anlık ve sonsuz arasındaki paradokstur. Onu anlayan, Allah'ın yarattığı evrenin en temel gizem katmanlarından birine ulaşmış olur. Ve belki de fotonun en büyük mucizesi şudur. Milyarlarca yıl boyunca ışık hızında yol alan bir parçacık, sonunda bir insan gözüne çarparak düşünce ve hisse dönüşmektedir. Bu olağanüstü yolculuk hala tam olarak açıklanamamıştır. Işığın sırrı, bilimin tüm gücüyle aydınlatılmaya çalışılan ama her yeni keşifle biraz daha derinleşen ilahi bir bilmecedir. Foton, Allah'ın yarattığı evrenin hem anahtarı hem de kapısıdır.